Ya hoş geldiniz, süper. Hoş buldum. Bugün hani efsane konuklar serisi gerçekten öyle. Neredeyse hani ülkece heyecanımızı paylaştığımız ses sizsiniz. O enerji sizden geliyor. Ya bu işe nasıl başladınız? Biraz sizi tanımak isterim öncelikle. İzleyiciler de tanısınlar. Ya çocukluk tutkum, çocukluk aşkım. Yani ben çocukluk aşkı. Tabii sokakta, mahallede futbol oynarken bir yandan da anlatıyordum maçları. Sadece futbol izleyen bir kişiydim, bir çocuktum. Nerede doğdunuz? Nerede büyüdünüz? Samsun Bafralıyım ben. Doğma büyüme Samsun Bafralıyım. İşte mahallede arkadaşlarımla oynarken sonrasında hayatımıza konsol oyunları girdi. O konsol oyunlarını oynarken yine anlatırdım. Tabii annemle evde kavga ederdim. Hep çünkü maç izlerdim, futbol izlerdim. Bundan dolayı o da dizi izlemek istiyordu o dönem işte 90'ların başı ve ben de futbol maçlarını izlemek istiyordum. Hep tartışırdık ama futbol aşkımdan hiç vazgeçmedim. Bu mesleğin içinde hep yer almak istiyordum. Bu işi yapmak istiyordum. Maç anlatmak istiyordum. Bu coşkuyu yaşatmak istiyordum. Hala öyle yaşatıyorsun valla. Coşacağım şu anda, ne yapacağım şaşırdım. Çok şükür sevdiğim işi yapıyorum yani. Ya keşke buraya böyle şeylerle gelseydim. Maytaplarla da yaksaydık yani. O coşkuyu yaşıyoruz. Hakikaten müthiş. Hep böyle bir insan mıydınız? Evet, ben telefonla konuşurken de böyleyim. Yani adres tarif edeceğim birine mesela yine böyleyim. Tutamıyorum kendimi. Harika. Ya bu mizaç meselesi. Aynen öyle. Şey. Birçok kişinin hayali o konsol oyunu oynarken maç anlatmaktır ama hani bunu gerçek hayata geçirebilmek öyle istendiği kadar olmuyor galiba. Yani çok daha zor ve uzun bir yolu var muhtemelen. Yani meslek haline getirmek. Ben o nasıl şanslı oldu? İnsanlardanım. Kesinlikle sevdiğim işi yapıyorum. Çok şanslıyım ve hiçbir zaman bunu inkar etmiyorum. Şans hep yanımdaydı. Ama ben de çok çalıştım. Yani gecemi gündüzüme kattım. Maddi olarak sıkıntılar yaşarken de devam ettim. Hiç bırakmadım, pes etmedim. 2005'te ben radyoda stajyer olarak başlamıştım. Radyo TV okurken aynı zamanda stajyer öğrenciydim. Radyoda çalışmalara başladım. Hangi okulda radyo TV okuyordunuz? Ben özel bir okulda, İstanbul'da okudum. Çok çalışkan bir öğrenci değildim. İstanbul dışına puanlarım yetiyordu ama radyo TV okuyamayacaktım. Ya bu mesleği yapabilmem için o dönem radyo TV okumam gerektiğini düşünüyordum. Şimdiki kafam olsa hiç bu fikirde değilim. Kesinlikle. Yani radyo TV okumanın sebebi spiker olmak mıydı tamamen? Evet. Bu sektöre girebilmek için bir basamak olarak gördüm. Gördünüz. Ama şimdi tabii işin içinde olunca iyi bir diksiyona, iyi bir Türkçeye, sonrasında futbola hakimiyete sahipseniz, canlı yayını yapabilecek kabiliyetiniz varsa radyo TV okumanıza gerek yok açıkçası. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama ben o zaman bilmiyordum. Okudum. Bana çok katkısı oldu çünkü stajyer olarak başladım radyoda devamında ve orası benim için okul oldu. Kendimi geliştirdiğim yer oldu. Süreç peki kaç sene bu stajyerlik devam etti? Ardından hani pat diye hemen televizyonda bir anda maç sunmadınız herhalde. Tabii ki 2 sene stajyerlik yaptım. Dolu 2 sene. Okul bittikten sonra kadroya girdim. Kendimi göstermiştim orada. Kadroya girdim. Ardından yine 2013'e kadar radyoda. Tam 8,5 sene ben radyoda çalıştım. Hangi radyodaydın? Best FM'deydim. Best FM'de maç mı yorumluyordun? Maçta anlattım, programda sundum. Sporla alakalı her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım. Sokak röportajı da yaptım. Gittim özel röportaj da yaptım. Stüdyo yayınlarına konuk da getirdim. Maçta anlattım. Yurt dışına çıktım. Maçta izledim. Radyo adına her şeyi yaptım yapılabilecek. Devamında da kısa bir 5,5 ay askerlik, ardından Lig TV'ye yayıncı kuruluşa geçtim. Yani televizyon maceram da öyle başladı. Şimdi yani bu işi yapabilmek için tabii kitlelere yayın yapıyorsunuz. Best FM bu iş için bence çok mükemmel bir Tabii ki ulusal radyo ve Türkiye'nin en önemli ulusal radyolarından da Best FM o dönem. Kesinlikle, yani mikrofonla bir ilişki gerekiyor öncelikle. Evet. İnsanlarla ilişki gerekiyor. Yani bunların hepsini kusursuz yapmayı geliştireceksiniz ki insanlar size bu mikrofonu teslim etsin. Ben çok utangaç bir çocuktum aslında. Hadi canım. Gerçekten adres bile soramazdım ben. Ya da dolmuşa bindim, müsait yerde inebilir miyim diyemezdim. Birinin demesini beklerdim. Gerçekten. Yemin ediyorum.
radyo o kadar geliştirdi ki beni. Sokak röportajlarıyla çünkü başladım. Haber müdürümüz bana bir konu verirdi. Özkan, İstiklal Caddesi'ne git, insanları çevir, ses kayıt cihazıyla bu soruları sor derdi. Ben öyle o utangaçlığı atlattım. İlk başta hatta sokaktan insan çeviremezdim. Kapalı mekanlara girerdim, dükkanlara girerdim. Daha steril ortam ya, daha rahat. Doğru. İşte kendimi tanıtırdım. O şekilde yapardım. Sonrasında yavaş yavaş açıldım. Sokaktan insanları rahatlıkla İstiklal Caddesi'nde, Beyoğlu'nda çevirmeye başladım. Ardından o röportajların devamında bana stüdyo programı da verdiler. Oraya canlı bağlantılar, canlı yayında rahatlıkla konuşabilme. İlk başta aynı kelimeler üzerinden hep tekrar yapa giderdim ve hoş olmazdı. Kendi yayınlarımı dinlerdim. Hep aynı şeyi tekrar etmişim. Hep aynı şeyi dile getirmişim. Hatta sesimin titrediğini de orada fark ederdim. Sonrasında yaptıkça daha fazla da kitap okumaya gayret gösterdim. Daha fazla köşe yazarını takip etmeye, o makaleleri okumaya gayret gösterdim. Hep beni geliştirdi. Yani radyo benim için okul oldu diyebilirim. Şimdi bu kadar uzun süre bir okul, radyo macerası, radyonun hemen ardından televizyonla ilgili ilişki. Fakat tabii yani İstanbul'dasınız. Bu herhalde bir maddi külfeti var. Yani tabii sürekli ki. Böyle rahat koşullarda keyifle popüler bir hayat yaşamıyorsunuz. Yok. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mesleği yapmak isteyen insanlar için bir cereme süresi var herhalde yani. %100. Yani bana işte geliyorlar, abi ben spiker olmak istiyorum. Ne yapabilirim diye mesela soruyorlar. Ben anlatıyorum ama maddi beklentiniz olmasın diye de not düşüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. Ne kadar süre? Çok uzun. Ya ben 10 yıl büyük sıkıntı yaşadım mesela. Ya. 10 yıl doğru düzgün bir para kazanmadım. Ve hala biz uç noktalarda yaşamıyoruz. Çok şükür ailemizi geçindirecek kadar kazanıyoruz. Kimseye muhtaç olmadan geçiniyoruz. Tamam, problem yok ama ilk 10 yıl çok yüksek şeyler beklemesinler. Kafalarında kurmasınlar yani. Bu düşüncelere sahip olmasınlar. İlk etapta zaten ben 2 yıl stajyer maaşıyla çalıştım. Düşünün. Sonrasında cüzi bir rakama kadrolu olarak çalıştım. Televizyona geçtikten sonra biraz daha toparladım. Ardından da işte yavaş yavaş zamlarla birlikte kendimi gösterdikçe, tercih edilen kişi oldukça, parantez içinde, bunu tırnak içinde belirtmek istiyorum. Tercih edilen kişi. Sonuçta işinizi biraz daha iyi yapıyorsanız artık önemli maçlarda tercih edilen kişi oluyorsunuz. Talep edilen kişi oluyorsunuz dışarıdan da. Artık o noktaya geldikçe, zam oranlarım yükseldikçe o zaman artık rahat ailemizi geçindirmeye, rahat bir şekilde işte oğlumuzu okula göndermeye, çocuğumuzu hiç kafamızda soru işaretleri olmadan yaşamaya başlıyoruz yani. Bunun için de ses eğitimi aldığınız bir dönem var mı? Ya şöyle, dışarıda bir kursa gitmedim ben. Bir sürü eğitim veren yerler var biliyorsunuz, sertifikalar veriliyor. Gitmedim. Radyo TV okuduğum için o 6 aylık bir diksiyon eğitimim oldu. Faik Uyanık NTV'de haber spikeriydi. Çok değerli bir haber spikeriydi. Kendisine de selamlarımı gönderiyorum. Bana katkısı olmuştur. Okulda 6 aylık periyotta kendisinden eğitim aldık tüm arkadaşlarımla birlikte. Sonrasında ben radyoda stajyer olarak başladığımda Aynur abla vardı. Aynur Altunkaş haber spikeri, devamında hatta Best FM'den NTV Radyo'ya haber spikeri olarak transfer olmuştu. Ben her bültene yanında girer, kulağımı ona verir, sadece onu dinlerdim. Nasıl telaffuz ediyor, nelere dikkat ediyor, sonrasında bendeki problemleri o söylerdi. Çok fazla eğitti beni, geliştirdi. Birlikte haber okurduk, onun perforelerini ben alırdım, okurdum, beni düzeltirdi. Bende mesela Samsunlarda şöyle bir problem vardır. Nedir? Açık E problemi. 55. 55 Adana gibi. Biraz. Yani, Adanalılarda da var aslında. Bizim Samsun'da böyle bir problem vardır. Açık E. İşte 55 deriz, böbreğim ağrıyor. Sallıyorum yani şu anda. Emre. Aynen. Ben onları kapatmak için çok uğraştım. Bende de vardı o problem. Çok uğraştım. Üzerine gittim. Devamlı çalıştım. Kapattım. Tencere. Ya zaten yapamazdık yoksa. Mesleği icra edemezdik. Çok acayip. Bunu yendim. O kadar mutluyum ki şu an hiç problem yaşamıyorum. Ya şimdi bu uzun, tabii işte çok güzel anlatıyorsunuz aslında. Yani o kadar paket bir anlatışınız var ki yani. Ya bu işte bu becerinin gelişimi olarak görüyorum. Yani
ben bir soru soruyorum ve siz mükemmel şekilde köşelerini çiziyorsunuz. Ama diyorsunuz ki ondan önce ben aslında kendimi tekrar edermişim bir şeyler. Ya kendiniz dinliyordunuz herhalde tabii değil mi ki. yaptığınız şeyleri? Ben hala şey yapıyorsun, ben ne yapmışım? anlattığım aşırı hala dinliyorum. Öyle mi? Keşke burada şunu yapmasaydım ya da keşke şu golde şunu daha önce söyleseydim. Golün tekrarında değildi ya da aferin Özkan iyi anlatmışsın diyebiliyorum. Dinlemezsem kendim problem. Kendi notumu verebilmem lazım. İnsan en iyi kendisi o notu verir. Yastığa başınızı koyduğunuzda en iyi kendiniz tartarsınız kendinizi. Bunu her zaman söylerim ben. Peki Bak, şey çok net. oldu mu yani mesela radyoya girdiğiniz, televizyona girdiğiniz dönemlerde hani ilk zamanlar şöyle anlatıyordum. Evet. Konuşmayı, maçı. Sonradan dedim ki yani daha farklı bir sesim bile değişmiş. Ben ilk maçlarımı şimdi dinliyorum. Bende kayıtları var. Ve sesim bile değişmiş, ifadeler değişmiş. Bazen keskin bitiriyormuşum. Şimdi biraz daha farklı bitiriyorum. Köşeli değil de biraz daha böyle cümleleri arka arkaya sıralayacak şekilde daha durağan anlatıyormuşum. Şimdi o özgüvenle birlikte daha kendimden emin anlatıyorum. Daha tempolu anlatabiliyorum. Farklı cümleler, betimlemelerim mesela çok azmış eskiden. Şimdi o betimlemeleri anlatıma katmışım. Yani çok değişmiş. Ben enerjiyi de soruyorum aslında. Şimdi ses renginizin bir enerjisi var. Eskiden bu enerji hani zamanla artık üst seviyeye gelmiş bir şekilde. Çünkü şu an bile siz dinlerken dikkatimi çekiyorsunuz yani. Gibi... Ben böyle izleyesim geliyor. Ne anlatacak acaba diye arkasından konuşuyorum. Yani yemek tarif verirken de aynı şekilde anlatıyorum yani. Sohbette işte az önce sizinle mizaç mı bu yani? Öyle dışarıda sohbet ederken de aynıydı. Şimdi burada da ben rol yapmıyorum. Neysem oyum. İnanın yani benim enerjim bu. Maçı da ben yaşıyorum. Kendimi kaybediyorum. Maç bittikten sonra ben mesela deliler gibi acıkıyorum. Beynim iflas etmiş oluyor. Ya çok yorgun oluyorum. Enerjiyi nasıl kaldırıyorsunuz? Maç anlattıktan sonra mesela o gece ben çok zor uyuyorum. Gerçekten çok adrenalin çünkü o kadar yükseğe çıkıyor ki ve kulakta birçok ses, yönetmenin sesi, stadyumun sesi, binlerce taraftarın sesi, canlı yayın stresi, milyonlar sizi izliyor. Üç düşünüp bir anlatmak zorundasınız ve tempolu bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Hata yapmadan düşünün, tempolu anlatırken doğru cümleleri de seçmek zorundasınız. Yani birçok parametre var. Her şeyi yaşıyorsunuz. Günümüz sosyal medyasında her şeye dikkat etmek zorundasınız. Bir ifadeniz, söyleyeceğiniz bir cümle birçok noktaya çekilebilir. Yani şimdi bu sosyal acayip medya, bir çizgi. Televizyon, sonra ardından televizyonla beraber hani popülerlik ve sizin kendinizi geliştirdiğiniz anlamda bir sosyal medyaya giriş de var. Bunu ilk başlatansınız galiba değil mi? Yani maç anlatırken görüntüyü çeken. Bunu çünkü ben de takip ettiğim için ilk bunu yapansınız. Süper Lig'de ilk ben yaptım. Sonrasında birçok meslektaşım da beğendi bunu ve onlar da yapmak istediler ve yaptılar. Hala da yapıyorlar. Örnek olmak çok güzel. Bir şeyi başlatmak çok güzel. Diyorum ki kendi kendime demek ki beğenildi ki arkadaşlarım, meslektaşlarım tarafından da bu. Herkes yapıyor. Ama ben bunu yaparken gerçekten kameranın orada olduğunu unutuyorum. Sizler de izlerken bunu fark etmişsinizdir. Tamamıyla aklımda hiç kamera yok. Oraya koyuyorum. 90 dakika sonra maç bitince aklıma geliyor. Tamam şu kaydı durdurayım diyorum. İnanın böyle. Çünkü ben yaşayarak anlatıyorum. Öyle. Tamamıyla ben orada el kol hareketleriyle coşmak bağırmak değil. Coşmak golde avazınız çıktığınca bağırmak değil. Maç içerisinde sesinizin o heyecanıyla izleyiciye bir şeyler geçirebilmek. Çok net bunu söyleyebilirim. Ben elimi kolumu oynatmıyorum, çıldırmıyorum orada ama İnsanlar şunu soruyor. Abi elin cebinde ama golde ya da o pozisyonda o sesinin heyecanı nasıl olabiliyor? Dümdüz anlatıyorsun. Suratın, ifadelerin dümdüz ama sesinde bambaşka. Ya zaten olay bu. Zaten olay bu. Yani el kol ya da sıçrayıp bağırmak o coşku değil. Sesinizin heyecanı o coşkuyu veriyor. Bunu yapabilmek önemli. Çok acayip. Hiç sesle ilgili problem yaşadığınız oldu mu? Veya bir rutininiz var mı? Hani maç öncesinde ben şöyle bir şey içerim, ne bileyim bir pastil. Ben aynen. Yani neler yapıyorsunuz mesela? Hazırlığı sesime nasıl? Çok dikkat ediyorum. Yani yazın bile soğuk içmemeye özen gösteriyorum. O kadar kötü bir şey ki bu. Arkadaşlarım yanımda keyif yapıyor. Ben katılamıyorum mesela. Çok acayip. Buzlu içecekler bu yaz ne yapacaksınız? Avrupa Şampiyonası'nda durum ne yani mesela? Hep, düşünün. Hep ılık su ya da işte oda sıcaklığında su. Hep o şekilde. Asitli içeceklerden
uzak duruyorum. Soğuk içeceklerden uzak duruyorum. Bol bol bitki çayı, işte zencefil hayatımın merkezinde, bal, yine zencefilli bal hayatımın merkezinde sık sık tüketiyorum. Devamlı işte yanımda yedek tişört taşıyorum. Aman terlersem hemen değiştiriyorum, hasta olmayayım. Bravo. Yani bu delilik artık yani o derece. Aslında O derece. Arkadaşlarım diyor sen manyaksın. Affedersiniz yani gerçekten mi? Ama bunu yapmak zorundayım. İşime duyduğum, mesleğime duyduğum ve seyircilere, izleyicilere duyduğum saygıdan dolayı en iyi şekilde o performansı aktarmak durumundayım, göstermek durumundayım ben ve kendime dikkat ediyorum. Devamlı vitaminler, benim çantamda hep ilaç torbası vardır. İlaçlarla gezerim, vitaminlerle gezerim. Gerçekten böyle. Enerjim yerine gelsin, aman hasta olmayayım. Kesinlikle. Ya, aslında yaptığınız şey klasik bir ses sanatçısının hayat biçimi. Bu bahsettiğiniz şey. Siz de aynısını uyguluyorsunuz. Çünkü kolay değil. Haftada kaç program yapıyorsunuz mesela? Kaç maç anlatıyorsunuz? Ya da ayda daha da vurayım hadi. Daha zor vurayım. İşte özellikle yayıncı kuruluştayken haftada 7 günde 5 maç anlattım biliyorum. Gerçekten mi? Ve bunun içinde seyahatler de var. Uçak seyahatleri. Düşünün. Seyahatten gelmişsiniz. Hemen apar topar şirkete geçiyorsunuz. Maça yetişiyorsunuz. İşte çünkü Avrupa Ligleri de yayınlanıyor. Doğru. Her maça gidemiyorsunuz. Avrupa Ligi'ni de anlatıyorsunuz. Tabii off-tüp dediğimiz stüdyolardan anlatıyoruz. Düşünün, seyahatten gelmişsin. Bir gün önce adrenalin yüksek, işte 4 büyüklerin çok kritik şampiyonluk yarışındaki bir maçını anlatmışsınız. Uçak seyahati, basınç yemişsiniz. Hava değişimi, devamında şirkete gel, o maça çalış, anlat. Sesinizin renginin kaybolmaması, bozulmaması lazım. Ya inanılmaz. İnanılmaz. Yani gerçekten kolay değil. Ben şimdi anlatıyorsunuz haftada 5 maç, ben bunu kendim yani hani yıllarca bu işi yapmış, şan hocalığı yapmış biri olarak sürdürebilir miyim? Zor geliyor çünkü bir yerde 4. özellikle artık şeyde falan kısılmaya da başlayacağını düşünüyorum sesin. Ya işte çünkü siz bayağı tiz perdeler Şimanski diyor. İnanılmaz hiç maçta sesim gitmedi, şükürler olsun. Maşallah. Ama yani pozisyonunuz doğru. Diyeyim. Teknik olarak müthiş. İnanın bunun eğitimini almadım. Pırıl. İçgüdüsel bir şey. İçgüdüsel tamamıyla sesimi bir şekilde kontrol edebiliyorum. Mesela şey var hani hiç frene de basmıyorum. Yani inanın bana, o coşkuyla hiç frene de basmıyorum ama bir şekilde ses kendini koruyor. Kendini koruyor. Mesela biz konservatuarda Selahattin İşli bizim hocamızdı. Derdi ki hani bir sesi çıkarmak istiyorsan parmağın üzerinde bile zıplayabilirsin. Onu sen kararını vereceksin derdi. Belli bir tekniği yoktur. Mesela meşhur bir Icardi var. Evet. Icardi! Orada bakıyorum zıplaya oturuyor ses. Diyafram evet. Çok acayip ya. Ben işte yaşadığım için kendimi bazen gözümü de kapatıyorum ama o sesin güçlü çıkmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Benim ruh halim öyle. Yani kendimce öyle hissediyorum. Dediğim gibi hissiyat bu. İşte ellerim üşüyor mesela. Soğukta anlatıyoruz biz dışarıda. Ellerim cepte. İşte Şimanski, Icardi ya da işte Abubakar, Rodayega neyse hani uzatıyorum ya ama o şekilde kendimden güç alıyorum yani. Zor ya. Herkes yapabilir mi bu işi sizce? Herkes yapamaz. İmkansız değil mi? Bayağı imkansız. 85-90 milyon nüfus var. Evet. Spiker sayısı 50 var mı? Maç spikeri sayısı. Var mı 50? Yani bu özel bir meslek. Çok özel bir iş. Günümüzde maalesef bizim mesleğimiz değersizleştirildi. Değersizleştiriliyor. Ama gerçekten çok özel bir iş. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bizlerin de hatası var. Bizler de bazen değersizleştirilmesine yardımcı oluyoruz. Öyle mi? Mesleğimize sahip çıkmamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle tüm arkadaşlarıma sesleniyorum. Mesleğimize değer verelim, sahip çıkalım. En zor tarafı ne spikerliğin? Maç spikerliğin en zor tarafı. Yani ya şunu kesinlikle yapmamalıyım. İlk 3 mesela ne sayarsınız? En kritik. Ağzınızdan çıkacak şey herhalde 1 numara. Tabii ki yani 3, 4, 5 düşünüp bir konuşacaksınız, bir de tempolu anlatırken bunu yapacaksınız. İzleyiciye en iyi şekilde o enerjiyi, duyguyu geçirmeniz lazım. Düzgün bir Türkçeyle, iyi bir diksiyonla. Ve olaya hakim olmanız lazım. Bakın anlattığınız maçta olaya hakim olmanız lazım. İki takım hakkında tüm bilgilere sahip olmanız lazım. Güncel futbol bilgisi, genel kültür bilgisi, birçok şeyden örnek verebilirsiniz çünkü yaşanmışlıklardan çok güzel olayı bağlayabilirsiniz. Saha içinde gelişen bir olayla ilgili. Bunlar çok önemli. İzleyici, dinleyici anında anlar. Orada yavan durur. Donanımlı değilseniz çok eğreti durur. Bunu sağlamanız lazım. Yani her şeyden 10 üzerinden 8'i bulmanız lazım. Yoksa olmaz.
Kesinlikle olmaz. Küçük bir sohbet ettik biz yayınlar önce. Orada dediniz ki mesela yani yolda diyorlar ki ya 3 saniye fazla bağırdın. Tabii bilmem ya. başka takımın maçında diyor ki işte 2 saniye. orada bu kadar bağırdın, o Sokakta golde ya. şunda bağırmadın, işte bir yerde yemek yerken denk geliyor, futbol sohbeti açıyor arkadaş, kimse artık. Ama anlatıyorum, diyorum ki 35 metreden atılan bir golle 10. dakika 1-0 yapan gol aynı mıdır? Düşünüyor. Ya ben bu açıdan bakmamıştım diyor. Ya da diyorum deplasmanda bomboş tribünde atılan bir golle, düşünün deplasman takımı gol atıyor. Bir sessizlik oluyor. Tek sen bağırıyorsun ya. Kendini duyuyorsun, hatta yankı yapıyor. Bakıyor ama mu tribünler size ne yapıyor bu diye? Tabii ki. Tabii Biz ki gol el yedik. kol yapan da oluyor. Ya. Onu da yönetiyorsunuz. Düşünün. Size kötü dönüyor sözler yani. söyleyen ya da el kol yapanlar oluyor. Göz göze gelmeyip o anı da yönetiyorsunuz. Yönetmek Göz göze zorundasınız. Ya işte. Düşünün. Ve bir de 40 bin kişiyle atılan gol var. Tribünde 40-45 bin kişi, inanılmaz bir Yıkılıyor sinerji. Taraftar gol bekliyor ve gol geliyor. O 40 bin kişi, 45 bin kişi bağırıyor. Siz de eşlik ediyorsunuz. Kendinizi duymadığınız için daha da yükseliyorsunuz. Şimdi o gol anlatımıyla bu gol anlatımı aynı olur mu? Olamaz. Milli maç anlatıyorsunuz. Milli maçın duygusu farklı. Görüntüleriniz var milli maç sırasında. Yani ben milli maç bitmiş 10 sene bile geçse o milli maçın o sizin anlattığınız enerjisi hiçbir zaman Ya şimdi ben kaybolmayacak. Almanya'da Olağanüstü. Berlin Olimpiyat Stadında maç anlattım. Almanya-Türkiye 75 bin kişilik tarihi bir stadyum. Buram buram tarih kokan bir stadyum. O 75 bin kişilik stadyumun 60 bini Türk. Abartmıyorum. 60 bini Türk. Almanlara deplasmanı yaşatıyorsunuz ve Almanya'ya karşı hazırlık maçı olsa dahi tarihi bir galibiyet alıyorsunuz. Yıllar sonra Kesinlikle. deplasmanda Almanya yeniyorsunuz. Kenan Yıldız gibi, Ferdi gibi genç isimler sahne almış. Jeneriklik goller atmış. Evet. Siz milli duygularla anlatıyorsunuz ve tek tük de olsa şöyle eleştiri var, biliyor musunuz? Ya hazırlık maçı alt tarafı niye bu kadar coşsun? Ya ben diyorum acaba bir yerde hata mı ben Ne yapmamı istiyorlar yani? hani ben Türk'üm diyorum şimdi. Evet. Milli duygular, az önceki ortamdan bahsediyorum. Almanya'yı yenmişiz, hazırlık maçı. Ya nasıl olabilir böyle bir düşünce diyorum. Ya arkadaş hani gidip sıradan bir takımı yenmedik. Evet. Almanya'da 75 bin Türk, yazın Avrupa Şampiyonası, bir fragman, filmin fragmanı. Düşünün 6 ay sonra orada neler yaşanabilecek. Düşünüyorsunuz, hayal ediyorsunuz, hayalle yaşıyorsunuz. İçinizde kalbiniz hızlı atıyor. Nabzınız yükselmiş. Ya böyle Abi, bir enerjiye karşı ne yapılabilir? hayır, Bu ne? diyorum bir yanlışlık var. Onların düşündüğü yanlış olmalı diyorum. Çok acayip. Onların düşündüğü doğru olmamalı diyorum. Doğru. Benim hissiyatım doğru olmalı diyorum yani. Doğru. Ya nasıl anlatabilirim? Tabii ki milli duygularla anlatacağım. Tabii yani işte belki de bundan 20-25 sene önce spikerler daha rahat yaşıyorlardı. Yani çünkü karşılaşma olasılığınız insanlarla çok, yüzünü bile bilmiyordu spikerlerin aslında izleyiciler. Şimdi artık herkesin sırtında yani. Tabii. Sizi takip eden Instagram'dan takip ediyor, YouTube'dan görüyor. Tabii ki her yerde. Ya çok kolay bir şeyler demek Kesinlikle. eskiye göre. Belki daha zor bugün eskiye göre bir şeyler yapmak. %100 Hep yani neler güzellikleri yazılıyor, var. neler Evet. çiziliyor. İşte beğenmeyen oluyor, dediğim gibi takımı gol yediğinde kızıyor. Halbuki ya şöyle bir anı anlatacağım. Lütfen. Trabzonspor Fenerbahçe maçı anlattım. Pelkas gol attı. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandı. Çok da güzel bir gol attı. Ceza sahası dışından, bende çok kritik bir maçtı. Her zamanki tempomda maçı zaten yaşayarak anlatıyorum. Kendimi kaybetmişim. Yine anlattım golü. Maç bitti. Yaşlı bir amca geldi basın tribününde. Ya amma bağırdın ya dedi, ama sinirli bir ifadeyle. Dedim dövecek yani, bana vuracak kesin. Dedi amma bağırdın ya, İstanbul uşağı dedi. Böyle yaptı bana. Ben işte bunları da yönetmek çok önemli. Ne yaptınız? Amca dedim, bir şey diyebilir miyim izninle dedim. Söyle dedim. Dedim 2 hafta önce Malatya'da Malatyaspor Trabzonspor maçı var dedim. İzledin mi? İzledim dedi. Bakasetas çok güzel bir gol attı dedim. Hatırladın mı dedim. Hatırladım dedi. Dedim o golü de ben anlattım. Lütfen o golü bir izler misin? Nasıl anlatmışım? Durdu. Şöyle sırtımı sıvazladı. Tamam git dedi. Beni yolladı. Tamam git dedi. Aynen. Yoksa yani neredeyse gitmeyeceksin. Ama şimdi orayı ben yönettim. Ona hatırlattım bir şekilde. Ben de
gençlik ateşiyle yükselmedim. Bir şekilde yönettim. Daha neler yaşadım. Rize'de Galatasaray'ın 90 artılarda atmış olduğu çok kritik, Cagney'nin kafayla atmış olduğu bir gol vardı. 3-2 bitti yanlış hatırlamıyorsam. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir goldü. Sağ kanattan orta geldi. Cagney kafayı vurdu, golü attı. Çok önemli bir goldü. Mesela orada da taraftarın içinde anlatıyorsunuz. Rize'de maç anlatım pozisyonu. Masayı bir taraftar yumrukluyor böyle. Monitör bir sağa gidiyor, hiç göz göze gelmedim. Ve argo kelimeler de söyle. Hiç göz göze gelmedim. Sadece golü anlattım. Maçı yaşadım aynı şekilde. Sonrasında golü anlattıktan sonra son saniyelerde maçı anlattım, bitirdim. Hiç sıfır diyalog, göz göze gelmedim. Bir şekilde sonrasında o gitti oradan. Anlıyor musunuz? Böyle şeyler de yaşıyorsunuz ve bunu da yönetmek zorundasınız. Gerçekten çok zor bir iş. Yani gerçekten çok zor bir iş. İyi ki radyoculuk döneminde sokak röportajı yapmışsınız. Çünkü o nabzı kontrol edebilmeyi, sorularda cevabı alabilme, iletişim. Çünkü bu tamamen iletişim. Kesinlikle. Ben her zaman şunu söylerim. Temsiliyet kabiliyeti. Bundan dolayı diyorum herkes bu işi yapamaz. Temsiliyet kabiliyeti olması lazım. Spikerlik refleksi diye bir şey ürettim ben. Bir kalıp. %100 böyle bir şey var. Spikerlik refleksi. Her insanda olmayan bir şey bu. Spikerlik refleksine sahip olmanız lazım. Spikerlik refleksi nedir? İşte bunlar. Bunlar spikerlik refleksi. Kesinlikle. Sesi yönetebilme, maç içerisinde aksiyon alabilme, gole verdiğiniz reaksiyon ya da hiç olmayacak bir pozisyonda insanlara o olayı aktarmanız tamamıyla spikerlik refleksi ve temsiliyet kabiliyeti. Hepsi birleşecek. Hepsi birleşecek. Size gelen sorulara bakayım birazcık. Tabii ki. Şimdi kariyerinde en unutamadığı ve anlatmaktan en keyif aldığı maç. 2'ye böler şimdi bu şeyin cevabı. Ondan keyif aldım. En keyif aldığını attım. Unutamadığınız ben 3 tane saydırayım. Belki daha keyifli olur. Hani biraz daha olur. Uzatayım ki. Abi Türkiye'deki taraftarı mutlu etmek mümkün değil yani. Hiç kimse çocukluk hayallerimden biri Avrupa'daki stadyumları görmek. Avrupa'daki o stadyumlarda maç anlatabilmekti. 2017 Aralık'ta El Clasico anlattım Santiago Bernabéu'da. Real Madrid, Barcelona. Yani Nirvana'ydı benim için. Olağanüstü. Hayalini kurduğum statlardan biri Santiago Bernabéu ve orada maç anlattım. Vay. Ronaldo Messi rekabetine canlı tanık ettim, yaşadım ve aynı şekilde onu insanlara anlattım. Sonrasında 2021'de Şampiyonlar Ligi finali anlattım. Porto'da, Dragao'da iki İngiliz takımı Manchester City, Chelsea. Nasıl? Unutulmaz bir an. Yani hatıranızda kalan o an stadın muhteşemliği mi yoksa büyüleyici olan şey toplu mu? Hepsi. Uçak seyahati bile. Uçak seyahati. Yani görevin bana iletilmesi bile. Uyuyamıyorsun günlerce heyecandan. Tabii ki uyuyamıyorsun ya. Ben bununla yaşıyorum. Uyuyamıyorsun. Bu benim her şeyim yani. Bambaşka bir şey. Tutku böyle bir şey işte yani. Ben bir maçı anlatacağımı öğrendiğim andan itibaren sadece o maçı düşünüyorum. Sadece o maça konsantre oluyorum, yaşıyorum. O an başlıyor bende o maç. İlk düdükle başlamıyor bende o maç. İlk bana söylendiğinde, o görevlendirme geldiğinde o gün itibariyle başlıyor bende o maç. Kafamda, ruhumda, her yerimde yani. Çok net. Böyle bir tutku görmedim ya. Sonra ilk derbim Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Çok özel bir maçtı. Öyle. Çünkü pandemi sonrası ilk seyircili derbiydi. 50.000 kişi vardı. O ilk derbiniz miydi? Evet. Pandemi televizyonda. İlk televizyonda. Evet, televizyonda tek başıma anlattığım ilk derbiydi. O maçın da yeri ayrı bende. Çok güzel. Kariyeri tamamen tribünlerde geçiyor. Hangi takımın taraftarı ve hangi stadın atmosferi zaten bahsettiniz aslında. Türkiye'de vardır eminim. Yani her stadın şöyle söyleyeyim. Her stadın vardır ya. Güzel. Tüm takım taraftarlarına minnettarım. Sebebi her gittiğim stadyumda, her gittiğim şehirde mükemmel ağırlandım. Harika karşılandım. Gerçekten İstanbul'da da böyle, Anadolu'da da çok stadyuma gittim. Çok farklı şehri gördüm, gezdim, oralarda maç anlattım. Her yerde çok iyi karşılandım. Çok güzel. Kariyer hedefiniz ne? Ya bu işin bir bitme noktası var mı ve o bittiği noktada nerede olmak istersiniz? Enerjimi, heyecanımı kaybettiğim gün bırakacağım. Net. Şu an her maç öncesi deliler gibi heyecan yaşıyorum. Elim ayağım titriyor.
Bakın binlerce maç anlattım. Hala her maç öncesi. Adı önemli değil maçın. Elim ayağım titriyor. Ya, yemin ediyorum. İlk düdükten sonra, yayına girdikten sonra o heyecanım geçiyor. Şöyle geçiyor. Yani içimde o heyecanı yaşıyorum da elim ayağım titremiyor artık. Anlıyorum. Rahatlıkla maçı anlatmaya devam edebiliyorum ama öncesinde gerçekten her maç öncesi elim ayağım titriyor. O heyecanı kaybettiğimde bırakacağım. Süper. Farklı bir kariyer planlaması yaptım. 9 yıl dolu dolu yayıncı kuruluşta anlattım ve Eylül 2023 itibariyle TRT Spor ailesine katıldım. TRT'ye transfer oldum. Çünkü şu eksiklikti bende. Milli maç anlatmak. Avrupa Şampiyonası var şimdi önümüzde. Doğru. Avrupa Şampiyonası kısmetse anlatacağım, orada olacağım. İnşallah çok İşte güzel. Almanya'da, Galler'de, Konya'da milli maç anlattım. Şu ana kadar 3 milli maçta mikrofondaydım ve inanılmaz bir şeymiş bu. Gerçekten inanılmaz Ne bir güzel olaymış. ya, ne Yıllarca çok büyük maçlar anlattım yayıncı kuruluşta. Ama şimdi açık kanalda, Türkiye'nin ekranında Türk milli takımını anlatmak çok farklı duyguymuş. Herkes izliyor, herkes sizi takip ediyor. Milyonlarla aynı heyecanı, aynı duyguyu paylaşıyorsunuz. Çok farklıymış. 2 sene sonra Dünya Kupası var. Evet. Yani kariyerimde böyle hedefler de vardı. Yolculuk Böyle bir yol çizdim. İnşallah daha güzel olur. İnşallah. Derbileri anlatırken özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde çok büyük bir coşku yaşıyor. Takımların büyüklüğünden mi yoksa tribündeki tarafların ateşli olmasında aslında hepsiymiş herhalde. Hepsi. Yani şöyle söyleyeyim. Bir spiker derbi anlatmak ister. Bir hakem derbi yönetmek ister. Futbolcular derbi oynamak ister. Bu işin raconu budur. Seyirciler de derbi izlemek ister. Tabii ki. Yani onun duygusu, Eşit. atmosferi başka. Özkan Öztürk ve Murat Yenersoy arasında geçen devam edeyim mi? Aynur Aydın olayı nasıl gelişti? Ya tamamen. Önceden bu konuda aralarında şakalaşma var mıydı? Sıfır. Spontan mıydı? Sıfır. Meraktayız. Tamamen spontane gelişen, Efsane bir şey ya. doğaçlama bir şey. Yani hiç aklımızda yok. Şöyle gelişti. Pandemi dönemi Beşiktaş şampiyon oldu. Şampiyonluk kutlamaları dediler ki işte Özkan, Murat şampiyonluk kutlamaları yayını var. Siz yapacaksınız. Tamam dedik. Stadyuma gittik. Tabii şimdi bir hazırlık evresi var. Dedik ki ya sahneye hangi sanatçılar çıkacak? Kimler şarkı söyleyecek? Bir listeyi alalım, ulaşalım. Ona göre hazırlık yapalım. Hani bir iki kelam edelim, çiğ durmasın. Yani. Bir şeyler anlatalım izleyiciye. Güzel. Aldık listeyi, işte sayıyoruz. Mustafa Sandal, Eyüp Yo, şu bu sırasıyla. Tamam, ben bunu tanıyorum. Biraz şundan bahsederiz. Çalışıyoruz. Zaten çünkü Beşiktaş'la ilgili, futbolla ilgili her şeye hakimiz. Tabii. Sezon içinde bütün maçları biz anlatmışız. Anı her olayı yaşamışız, biliyoruz. Bunlara bakalım bari. Aynur Aydın'ı gördüm. Ya özür diliyorum kendisinden. Dedim ya ben tanımıyorum. Hani sen tanıyor musun dedim. Murat'a sordum. Ya ben biliyorum dedi. 3-4 tane bana şarkısını saydı orada. O dedim tamam sen anons edersin. Anladım. Öncesinde bambaşka bir şey var. Kesinlikle zaten. Bakın çok iyi. Böyle gelişti. Dedim sen sayarsın, hani bahsedersin, anons edersin. Tamam dedi. Sonrasında Aynur Aydın stadyumda anons edildi. Murat da işte Aynur Aydın geliyor diye anons etti. Öncesinde de muhabbeti yaptık ya, ben de seversin dedim. Hayda. Allah'ım, yani sonrasında Dönüşü yok. Ateş edildi. aynen. O da böyle bir güldü. O gülünce de daha da farklı noktalara gitti. Üstüne ama bak, bu doğaçlama olmasa bu kadar yürümezdi. Olmaz. Gerçekten Tabii, biz bunu tabii. planlayıp programlasaydık kesinlikle böyle olmazdı. O doğaçlama herkese geçti. Evet. Hatta Aynur Hanım da çok beğendi. Sonrasında kendisi de defalarca paylaştı bunu. Öyle güzel, spontane bir şey oldu. Ya bunlar güzel, keyifli hatıralar olacak. Aynen. Şöyle söyleyeyim. Özkan Öztürk radyoda spor müdürlüğü görevinde de bulunmuş. Evet. Spiker olmak ve işletmeci Tek olmak kişilik arasında... dev kadro diyeyim. Tek başımaydım. İşte spor müdürü olduk. Her şeyi ben yapıyordum çünkü. Programı da ben sunuyordum. Haberleri de ben sunuyordum. Röportajları da ben yapıyordum. Acayipmiş ya. Aynen. Ya burada soru çünkü işletmeci olmakla spiker olmak arasında fark var mı diye sormuşlar ama siz zaten bir fark görmemişsiniz. Hepsini aynı çatıda yönetmişsiniz o zaman. Aynen öyle. Ben şimdi 2 yıllık mezunum. Radyo TV, özel üniversiteye gittim. 4 yıllığa ben askerlik için geçiş yaptım. Kısa dönem yapayım, kısa dönem askere gideyim, mesleğimden uzak kalmayayım. Hem de evlenecektim. Tabii bu vesileyle yani 2013'te ben askere gittim. 2013 Aralık'ta, 2014
Mayıs'ta döndüm, Haziran'da evlendim. Onun üstüne yani böyle bir dönem. Evet her şeyi hazırlayıp vay, gitmiştim. Vay. Sağ olsun eşim de çok destek oldu. Acayip. Sonrasında yani, da işte. Tabii yani şimdi bu kadar seyahatle geçen bir hayatta eşinizin de sorumlulukları bir tık daha yani yükseliyordur. Kendisine teşekkür ediyorum. Hep yanımdaydı. İşte çocuk oldu. Ben seyahatlere gittim. O hep ilgilendi. Yani o seyahatler diyorum ya, çok fazla ödün veriyorsunuz. Bu spikerlik mesleği gerçekten zor bir meslek. Birçok parametre var, birçok ayağı var bu işin. Sadece çıkıp 90 dakika maç anlatmıyorsunuz. O seyahatler, ailenizden uzak kalıyorsunuz günlerce. Yani o dengeyi ayarlamanız lazım. İşte şimdi ben TRT'ye geçince o seyahatlerim de azaldı. Sadece milli maçlar olduğunda seyahat ediyorum. Daha aileme zaman ayırıyorum. Çok iyi oldu bu açıdan da. Şimdi futbol dışında başka branşlarda, özellikle basketbolda çok iyi anonsör spikerler var. Diğer branşlardaki spikerleri takip ettiğiniz oluyor mu? Tabii ki. Ben sadece futbolu izlemiyorum. Ben yani Formula 1'i de takip ediyorum. Çok iyi bir tenis izleyicisiyim. Aynı zamanda tenis de anlatıyorum. Çok anlattım. Tenis de anlatıyorsunuz. Tabii çok anlattım. Vay. Bein Sports'ta çok anlattım. Ama çocukluğumdan beri izlediğim için, hakim olduğum için anlattım. Ben tenis Yoksa anlatayım demedim. Nadal fanatiyim. İşte Agassi'lerden, Sampras'lardan, o rekabetten itibaren başladı bende tenis sevgisi. Vay. Ben izliyorum. Tüm branşları izliyorum, takip ediyorum ve çok başarılı spikerler var bu branşlarda da. Başka şeyleri sunabilir misiniz diyor. Mesela Oscar, müzik ödülleri, Eurovision. Yani bu tarz şeylerde de yani denemem. Ben şimdi ahkam yani kesemem. Onu da yaparım, bunu da yaparım. O işleri de yapan çok özel insanlar var gerçekten. Çalışmam lazım. Çok güzel. Kesinlikle. Şimdi mesela son birkaç soru daha var. Sizin de fazla vaktinizi almak istemiyorum ama bu enerji yani muhteşem, maşallah diyeceğim. Şarkı söylüyor musunuz? Ya eşimle söylemişliğim var. Bizim nikahta slide bir şeyler. Evet, slide. Hadi canım. Tabii girmişti. Eşimin sesi çok iyi. Öyle mi? Ya keşke burada da olsa hani bir şarkı söyleseydi. Kendisi öğretmen, Türkçe öğretmeni ama sesi olağanüstü. Dinlemenizi yani tavsiye ederim. Sizin de bu ses genişliğiyle belki eşliğiniz vardır bazı şeylere. Kayıt var mı internette sizin böyle bir kaydettiğiniz bir şey? Yani kayıt yok da bizim kendi çektiğimiz aynen öyle telefonlarımızda var da. Bir ses analizi de var falan. Süper. Şöyle bir tekrar son bir bakayım. Eksik bir şey bırakmayayım. Spikerlik serüveninde kimleri örnek aldınız? Alıyorsunuz işte bu mesela spor dışında biri de olabilir aslında spikerlik yapan. Yani örnek şimdi Ercan Taner'i ben örnek aldım. İdol olarak gördüm Ercan abiyi. Sonrasında 90'ların başı İlker Yasin'in o yağ gibi kayan sesi. Aynen öyle. Levent Özçelik. Şimdi kendisiyle de çalışıyorum TRT çatısı altında. Benim için onur, gurur. Yani. Kesinlikle. Yani onlardan çok şey öğrendik. Onları gıpta ederek takip ettik, izledik. Çok şey aldık onlardan ve üzerine ben hep koymaya çalışıyorum. İnşallah onların mertebesine ulaşabilirim. İyi ki varsınız. Çok sizinle bu tarihte bu röportajı yapmak benim için onur verici bir şey. Çok teşekkürler. Yani inanıyorum ki yıllar sonra hani diyeceğim kendime çok güzel bir şey yapmışsın. Çünkü ben spor spikerlerini yıllarca hep takip ettim hiç bıkmadan. O nedenle bu anı sizle paylaşmak da çok büyük bir şeref oldu benim için. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Asıl ben şeref duydum. Çünkü beni bu programa dahil etmeniz, farklı bir konsept, beni tercih etmeniz, bu programda ağırlamanız, çok memnun oldum. Gerçekten çok mutluyum. Başarınızın devamını diliyorum. Takipçiniz her zaman buradayız. Sağ olun, teşekkürler. Vallahi arkadaşlar işte yani bir meslek kolay icra edilmiyor. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Sağ olun.